Marvel sinematik evreninin bir hayranı olmayan ben bu filmi eskilerin Spider-Man'i Tobey için izledim. Ve iyi ki de izlemişim. Filmi izleyen kesme hitap ediyor bu spoilerlı video. O yüzden Spider-Man No Way Home izleyenlere sesleniyorum. Spider-Man hayranı ol veya olma. Düşüncelerini, fikirlerini yorumlar kısmına yazabilirsin. Spider-Man'in karakter gelişimi açısından güzel bir hikaye sunulmuş bizlere. Hem duygusal hem de nostaljik bir film ile karşı karşıyaydık. John Watts tarafından yönetilmiş serinin bu 3. filmi, Spider-Man kimliği ortaya çıkan Peter'ın Doctor Strange'den yardım istemesiyle başlıyor. Peter Parker'ın büyü gidişatında çok fazla istekte bulunmasıyla büyü ters gidiyor ve bunun sonucunda büyü diğer Spider-Man evrenlerindeki kötülerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Film boyunca ise Peter Parker'ın Spider-Man olmanın ne tür sorumluluklar getirdiğini öğrenmesini izlemekteyiz. Film direkt izleyicinin görmek istediği şeyleri sunmuş. Amazing Spider-Man'den Andrew Garfield, Reese Ifans, Jamie Foxx, 2002 yapımı eskilerin, daha doğrusu çocukluğumun Spider-Man'i Tobey Maguire, Willem Dafoe, Alfred Molina ve Thomas Hayden Church'ü yeniden görmek harikaydı. Tobey Maguire'ın Spider-Man'i ile büyümüş biri olarak resmen çocukluğum gözlerimin önüne tekrar geldi. Senaryoyu çok sevdim. Çoklu evren fikri, eski bildiğimiz Spider-Man'lerin bir araya gelmesi, birlikte kötülerle savaşması güzel düşünülmüş. Senaryo içerisinde eski karakterlere yeterli alanlar sağlanmış. Hani bu ekrana geldim, 2 dakika sonra gittiğim gibi değildi. Basbayağı eski oyuncular ortalardan sonlara doğru hikayeye ortak oluyor. Filmdeki hikaye genç Spider-Man'in olgunlaşmaya büyük bir adım atması aslında. O yüzden Tom Holland'ın Spider-Man için önemli bir karakter gelişimi söz konusu. Tobey'nin filminde Ben amcayı kaybetmiştik. O da gerçekten önemli bir dönüm noktasıydı Peter için. Bu üçlemenin son filminde ise May'i kaybettik. Bu kısımda oldukça duygusaldı ve Peter için önemli, üzücü bir kayıptı. Stanley tarafından yazılmış, eski filmde de kullanılmış Ben amcanın söylemiş olduğu bir söz var. He probably deserved what happened. But just because you can beat him up doesn't give you the right to. Remember, with great power comes great responsibility. Holland'ın filminde de aynı söz May tarafından kullanılıyor. Özellikle Spider-Man'lerin bu büyük güç, büyük sorumluluk getirir sözünü birlikte tamamlamaları gerçekten duygusal bir sahneydi. Senaryoda esprili sahneler yerinde kullanılmış. Duygusal kısımlar havada kalmamış. Bu sefer izleyiciye o duygular yaşatılmak istenilmiş. Şunu bahsetmeden de geçmeyelim. Hikaye çerçevesi içerisinde fan servis bolca kullanılmış. Spider-Man hayranları ne istiyorsa o getirilmeye çalışılmış doğrusu. Tobey'i gördük ya, direkt 10 puanı veresi gelmiş insanların. Şaka bir yana, Tobey Maguire'ı, Willem Dafoe'yu ne kadar çok sevsem de ben biraz objektif olmaya çalışacağım. 10 puanlık mükemmellik zihniyeti zaten kitabımda yok. 10 puan hiçbir filme de vermemişimdir. Burada değinmek istediğim filmin özü, geçmiş filmler ile bağlantı kurması, göndermeler yapması ve bu filmi iyi yapan da bu aslında. Yani filmin temeli genel olarak bu fan servisliğin iyi bir şekilde kullanılması. No Way Home, Spider-Man evrenini iyi bilenler için, sevenler için üst düzey filmlerden biri. Spider-Man'i bilmeyen, duymamış ya da eski filmleriyle pek bir alakası olmayan biri için ise sıradan bir film olabilir. Filmin senaryosu izleyiciye kendisini beğendirmede başarılı. Özellikle ben filmin son kısmını bir ayrı sevdim. İşte o çocuk, genç Spider-Man'imiz artık her şeyini kaybediyor ve her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalıyor. MJ'ye ve en iyi arkadaşına her şeyi unutsalar bile onlara tekrardan her şeyi açıklayacağını söylemişti. Ama bu gücü kendinde bulamamıştı. Karakterin sefil bir apartmanda hayatına devam etmesi, Spider-Man kostümünü bile kendisi baştan aşağı yapması, zaten karakterin en dibe vurduğunu göstermeleri bile duygusal bir yaklaşım olmuş. Her şeye fazla değinmeyeceğim belki ama senaryoyu genel olarak beğendim. Belki Mary Jane'i ve diğer bazı karakterleri de dahil edebilirlermiş. Öteki taraftan bu çoklu evren multiverse sistemi sonradan eklenmiş daha fazla Spider-Man'i içerebilirdi. Konu daha da ilginç olurdu diye düşünüyorum. Sadece bir fikir. Yeri geldiğinde eğlenceli, yeri geldiğinde duygusal, bolca da fan servisli bir senaryo sunmuşlar. Filmin senaristleri olan Chris McKenna ve Eric Summers'ı tebrik etmek lazım. Benden burası bir 8 puanı aldı. Yönetmenimiz diğer ilk 2 filmi Homecoming'i ve Far From Home'u yöneten John Watts. İlk 2 film bu filmden biraz daha basit temellere sahipti. Önceki filmler güzel filmlerdi ama bu film kadar etkileyici değildi. Özellikle duygusal sahneleri daha uzun tutmaları gerçekten güzel olmuş. Hani aksiyon sahnelerini sıkıştıralım, film sadece bundan ibaret olsun gibi bir yaklaşım bu filmde yok. Dram filme çok iyi yedirilmiş.
Holland'ın Spider-Man'ine daha empatik bir açıyla bakmamıza olanak sağlanmış. Burada sevemediğim nokta William Dafoe'nun Green Goblin karakterinin filme girişi biraz üstünkörü geçilmiş. Dr. Octavius'un girişine ve Spider-Man ile dövüştüğü o ilk sahnelere bayıldım. Diğer taraftan Green Goblin'in girişi çok hızlı geçiştirilmiş. Filmde Willem Dafoe'yu ilk gördüğümüzde hızlı bir geçişle Peter ile Doctor Strange'in sahnesine geçiliyor. Keşke bu hızlı geçiş editini daha sonraya saklasalarmış. Çünkü ben Green Goblin ile Spider-Man'in ilk dövüşünü görmek isterdim şahsen. Tabi sonlara doğru Green Goblin ilk başta veremediği etkiyi sondaki sahnelerde bolca vererek bu durumu kurtarıyor. Ama dediğim gibi ilk başta ikisinin arasında bir giriş dövüşü izlemek isterdim. Onun dışında Marvel tarzı bir anlatıcılığa sahip bir film. Belki de daha fazlası. Dediğim gibi bazı editleme kısımlarında kilit noktalarda aceleye gelmeselermiş daha iyi olabilirmiş. Yine de beklentiyi karşılıyor. Anlatım kısmına da 7 veriyorum. Oyuncular gerçekten muhteşemdi. Tom Holland 25 yaşında genç bir oyuncu olmasına rağmen oyunculuk konusunda üst düzey bir yeteneği var. O başlarda çocuksu Peter'ı görürken sonlara doğru biraz daha olgunlaşmış, çok şey tecrübe etmiş Peter Parker'ı görüyoruz. O yüzden oynadığı karakterin gelişimini çok iyi kontrol altına almış. Zendaya zaten sevdiğim başarılı oyunculardan biri. Benedict Cumberbatch bariz bir şekilde Doctor Strange'e çok yakışıyor. Zaten dememe gerek yok. Harika bir oyuncu kendisi. Peter ile olan sahnelerine bayıldım. Eski filmlerin kötülerinden Dr. Octavius'u oynayan Alfred Molina da muhteşemdi. Diğer oyunculardan açık ara farkla William Dafoe'nun bu filmdeki performansına hayran kaldım. Kendisi çok takdir ettiğim oyunculardan biri. Onu tekrardan bir Spider-Man filminde Green Goblin olarak görmek beni çok mutlu etti. Kendisine verilen her sahnede dikkati direkt kendi üstüne toplayan müthiş bir oyunculuk sergilemiş. Tobey desen, Andrew desen, Jamie desen, Reese desen diyecek bir şey bulamıyorum. Tobey başta olmak üzere, çünkü Tobey, hepsine ayrı ayrı bayıldım. Üst düzey oyunculuklara sahip bir filmdi. O yüzden oyunculuk kısmı 9 puanı hak ediyor. Görsellik bir Marvel filmi için zaten üst düzeydi. Filmde kullanılan CGI'lar etkileyiciydi. Şimdi yalan söylemeyeceğim. Müzik kısmında fazla etkilenmedim. Biraz da eski Spider-Man harmonilerini kullanarak müzikler bestelenmiş. Aslında bu çok hoş olmuş. Genelde filmlerdeki süper kahraman müziklerini çok seven bir insan değilim. O yüzden bu daha çok subjektif kendi yorumum. Marvel'ın sanırsam en çok Avengers müziğinden etkilenmişimdir. Galiba onu da herkes seviyor. Onun dışında Marvel'da pek favori müziğim yok. Görsellik ve müzik kısmına da 7 veriyorum. Hepsinin ortalamasını aldığımızda benim için 7.75'lik bir film oldu kendisi. Spider-Man'i bilen, seven herkesin bence bu filmi izlemesi gerekiyor. Nostalji açısından benim için harika bir tecrübe oldu. Biraz da after credit dediğimiz son sahnelerden kısaca bahsedelim. İlk sahne en son Venom 2'den bildiğimiz Tom Hardy'yi görüyoruz. Kendisi biliyorsunuz ki Spider-Man'in evrenine ışınlanmıştı ve Marvel sinematik evreninin bir parçası olmuştu. Bu sahnede ise kendisini tekrar ışınlanırken görüyoruz. Ama bu sefer geriye Venom farkında olmadan kendi simbiyotunun bir parçasını bırakıyor. Bu da Spider-Man'in başına neler geleceği konusunda bir ipucu olmuş oldu. İkinci sahnede ise daha çok sahne olmamakla beraber kısa bir fragman izliyoruz. Bu da Doctor Strange'in ikinci filmine büyük bir göndermeydi. Multiverse ile ilgili daha çok şeylerle karşılaşacakmışız gibi duruyor. No Way Home filminde benim en sevdiğim sahne Tobey'nin Holland'ın büyük güç büyük sorumluluk getirir sözünü tamamladığı sahneydi. Daha sonra Tobey'nin Ben amcadan bahsetmesi beni direkt o eski günlere götürdü. Senin en sevdiğin sahne hangisiydi? Yorumlara yazmayı sakın unutma.